Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün bir pizza tarifi paylaşacağız. Hiç kuşkusuz pizza deyince aklımıza İtalya gelir. Ama İtalyanlar diyor ki pizzanın ana vatanı Napoli ve gerçek pizza Napoli pizzasıdır. Biz de bugün Napoli pizzasını en yalın halini anlatmaya çalışacağız. Ama önce malzeme listesini öğrenelim. Hamur için yarım paket yaş maya, 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı sıvı yağ ve yeteri kadar un. Üzeri için 4 su bardağı rendelenmiş domates, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, birkaç dal taze fesleğen ve 5 su bardağı mozzarella peyniri rendesi. Malzeme listesinden sonra hamurumuzu yoğurarak tarifimize başlıyoruz. Hamurumuzun yapımını 1 su bardağı ılık suyu çukur bir kaba boşaltarak başlıyoruz. Yarım paket yaş mayamız var. Bunu da ekliyoruz. Instant maya da kullanabiliriz. 1 tatlı kaşığı şeker ekledikten sonra maya, şeker ve su karışana kadar parmak uçlarımızda birkaç tur çeviriyoruz. 3 çorba kaşığı ayçiçek yağımızı karışıma ekliyoruz. Ve 1 tatlı kaşığı tuz. Bundan sonra elenmiş unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Biraz şu şekilde masanın üzerinde de yoğurmaya devam edebiliriz. Evet, hamurumuz yumuşağa yakın güzel bir kıvam aldı. Şimdi artık kabımıza aktarıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 45 dakika 1 saat arası ılık bir yerde mayalandırıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk ve dinlenmeye bıraktık. Biz de bu arada domatesleri rendeledik ve şimdi pişirme işlemine başlayabiliriz. Rendelediğimiz domatesleri tencereye aktardık. Şimdi orta hararette yanan ateşe bırakıyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı salça ve 3 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. Şimdi ara ara karıştırarak domatesler de salçamsı bir ifade alana kadar pişiriyoruz. Sosta kaynama başladı. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Şeker domatesin ekşiliğini alıyor. Onun için soslarda az miktarda da olsa şeker kullanıyoruz. Artık sosun suyu uçtu. Kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Hamurumuz mayalandı. Kapağını açıyoruz. Çok güzel kabarmış. Şimdi elimizi hafif unlayarak havasını indiriyoruz. Tam istediğimiz kıvamda. Hamurumuzu 4 eşit parçaya kesiyoruz. Şimdi hamurlarımızı açıyoruz. Servis tabağı kadar açmak yeterli olacak. Hamuru açtıktan sonra kenarlar biraz yüksek
kalacak şekilde ortalarını inceltiyoruz. Hazırladığımız domatesli sosun 1/4'ünü kenarlara fazla gelmeyecek şekilde yerleştiriyoruz. Sostan sonra mozzarella peynir kullanıyoruz. Mozzarella peynir yerine kaşar da kullanabiliriz. Biz özgün tarifi bozmamak açısından mozzarella'yı tercih ettik. Zaten çok farklı değil kaşar peynirinden. Taze kaşardan biraz daha tuzsuz ve biraz daha yağsız. Mozzarella'dan sonra taze fesleğen yaprakları fazla olmayacak şekilde kenarlara gelişigüzel yerleştiriyoruz. Ve son olarak hamur kısmına zeytinyağı, çok az zeytinyağı gezdiriyoruz. Diğer Napoli pizzalarımızı da aynı şekilde hazırladıktan sonra önceden bir hayli ısıttığımız 220 derece fırına sürüyoruz ve açık pembe renkte kısa süre pişiriyoruz. Pizza pişti. Biz yaklaşık olarak 15 dakika pişirdik ama ideal rengi bu. Bu rengi ulaştı mı pişmiş demektir. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde orijinal Napoli pizzasının tarifini vermeye çalıştık. Fark etmişsinizdir, sosis, salam, sucuk gibi bizim alıştığımız diğer katkı malzemeleri kullanmadık. Ama bu haliyle çok nefis. Umarım denersiniz. Şimdiden afiyet olsun.